Efendim merhabalar. Astroloji uzmanı, coğrafyacı Mahfuz Bayram'la birlikteyiz. Bu üçüncü yayınımız. Tekrarlayan yayınları biz Mahfuz'la neden yapıyoruz? Astroloji uzmanı kimliği evet önemli. Coğrafyacı olarak astrolojinin söylediklerini teyit ediyor olması bizim için son derece heyecan verici ve peşine düşülesi bir şey. Ama bunların hepsinin de ötesinde bir neden var ki o da sizin Mahfuz'u çok seviyor ve güveniyor olmanız. Çok önemli bir kitleye hitap ediyor sosyal medyada. Çok sıkı takip ediyorsunuz onun söylediklerini. Belli aralıklarla da biz bir yoklamak istiyoruz Mahfuz'u. Acaba neler var diye. Şimdiki yoklamamız biraz üzülerek söylüyorum tedirginlik verici. Hemen konuya gireceğim. Siz hoş geldiniz, Mahfuz hoş geldin dedikten sonra. Hoş buldum hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Mahfuz, Ocak ayında bir yengeç dolunayı vardı. Bunu evet diğer meslektaşlarınla da konuştuk. Yengeç dolunayının etkileri devam ediyor ama buradan sonrası işte asıl seni ilgilendiren konu yengeç dolunayının söylediği etkilerin coğrafya bilimi tarafından da desteklenen emarelerinin olması ve bu sürenin dolmasına çok az kalması. Kritik bir tarih var ve o tarihe kadar Allah muhafaza senin öngörüsünü yaptığın bir hareketlilik söz konusu. Onu hemen duyabilir miyiz senden? Şöyle söyleyeyim. Yani ilk 82 saat içinde yani bugünden itibaren 82 saat içinde özellikle Türkiye'nin batısı ve Yunanistan'a tarafına doğru bir hareketlilik söz konusu. Ee, Oradaki depremleri izlediğimizde mikro deprem fırtınası mevcut. Özellikle bu Manisa dahilinde ve bu Ege Denizi tarafında bir deprem fırtınası mevcut. Astrolojik olarak da baktığımızda özellikle ilk 82 saat içinde Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Ege Denizi ve bu Yunanistan tarafında da iki kısım var. Bu Patras tarafı ve Halkidiki. Yani Ege Denizi'ni de dahil edebiliriz. 82 saati neye göre hesaplayıp söylüyoruz? Oradaki var olan hareketlilikten dolayı ve yani ilk 82 saat içinde gelme ihtimali %90'lara dayanmış söz konusu. Bizi etkileyecek olan şehirlerin üzerinden bir kez daha geçebilir miyiz lütfen? Tabii ki de e, Çanakkale, İzmir, bu Manisa'yı da dahil edebiliriz ama daha çok bu batı tarafı yani açıklar, Ege Denizi dediğimiz kısım. Bu taraf ve Yunanistan'da iki kısım var. Patras ve bu Halkidiki tarafı. Bu bölgelerde yani bir orta ölçeklikte, bu orta ölçeklikten de kastım 5, 5,5 hatta 6 civarı bir deprem bekliyor bizi. Manisa'da zaten kaydedilmiş 300 deprem var bugüne kadar yıl içerisinde. Doğru değil mi? Aynen. 2024'ün Aralık ayından itibaren şu anki süreçte kadar yaklaşık 200 küsür yani 300'lere dayanan bir deprem aktivitesi mevcut. Bundan dolayı Manisa'da da 2025'in yıl içinde tekrardan oradan da bir orta ölçeklikte hatta belki depremin de 6,2'ye kadar çıkabileceği bir aktivite söz konusu olabilir. Oradaki hareketliliği gözlemliyorum. Olası bir şekilde uyarı gerektirecek bir şey gerekirse ben paylaşım yapacağım. Ama şu anlık bir tedirgin edecek bir kısım yok orada. Sadece o hareketliliği gözlemliyorum şu an. Astrolojik olarak 25 Ocak 25 Nisan arasını sen çok önemsiyorsun ama diğer uzmanlığınla birlikte şu eklemeyi de yapıyorsun ve diyorsun ki dünya 2011 yılından beri 8-9 üzeri bir deprem üretmedi ve kendi doğası gereği bu depremi üretmesi lazım. Eğer bunu üretmezse başka düzenler bozulur. Üretmesi için kritik döngü başladı. Artık bunu mecburen üretmesi lazım. Buraya kadar söylediklerim doğruysa devamında şu soruyu soracağım. Peki bu ve üzeri deprem için ülkemiz adına Allah muhafaza aldığım bir sinyal var mı? Sadece şöyle söyleyeyim. Bir 6,5-7 üstü bir deprem.
Özellikle Kıbrıs ve bu Yunanistan hattı. Bu Girit adasını da dahil edebiliriz. Bu kısımlar aslında riskli olarak gözüküyor ama daha çok globalde bu mega hatta ultra mega bir deprem gerçekleşebilir. Bu depremin de 8,5 üzeri hatta 9 üzeri bir depremle birlikte büyük bir tsunami olayı ve bununla birlikte de 25 Ocak ve 25 Nisan arasında da bir nükleer sızıntı. Ve bu nükleer sızıntı veya patlamanın depremle veya başka bir olayla olabileceğini düşünüyorum. Kıbrıs dedin. Kıbrıs konusunu biraz daha açar mısın lütfen? Öngörülerin tarih bazında hangi tarihler ve tabii neden Kıbrıs? Kıbrıs'tan o hat nereye geliyor? Bizim ülkemizde hangi şehirleri tetikleyebilir? Şöyle söyleyeyim, Yunanistan'ın Güney Yunanistan'dan başlayan Girit adasına kadar giden ve aynı zamanda ülkemize kadar gelen ve Kıbrıs'a kadar giden bir hat var. Helen Yayı ve Kıbrıs Yayı dediğimiz bir hat var. Yaklaşık 1.000 kilometrelik bir hat. Ve bu geçmişte 8,39'a kadar çıkan bir deprem aktiviteleri oluşturmuş. Bundan dolayı ve Kıbrıs'ı da son 6 aydır incelediğimizde çok böyle anormallikler mevcut. Özellikle depremsellik olarak. Bundan dolayı özellikle Antalya Körfezi ve Kıbrıs tarafında bir deprem oluşturma potansiyelini görüyorum. Ve zaten Kıbrıs'la da aslında iş bitmiyor. Sadece orası riskli değil. Adana, Kıbrıs, ondan sonra bu Girit Adası tarafı, Ege Denizi ve bu Yunanistan tarafı. Bu taraflarda minimum 6,5 hatta 7,5'e kadar dayanabilecek bir deprem aktivitesi gelebilir. Bu depremin tarihine bakacak olursak 12 Şubat civarında, 12 Şubat'tan itibaren bu civarda bir süreç başlıyor ve Nisan sonuna kadarki süreçte bu dahilde bir deprem aktivitesi gelebilir. Helen yayında Allah muhafaza 7,5'lik olabilecek bir deprem. Adını geçirdiğin şehir Adana'da kaç hissedilir? Yaklaşık 4-4,5. Çünkü mesafe bayağı uzakta. Ama Kıbrıs'taki bir deprem rahatlıkla bir 5-5,5'a kadar hissedebilir. Adana, civar şehirler etkilenir mi? Mesela Hatay. Hatay sırasını savdı mı? Maalesef sağladı. Zaten orada aslında 3 büyük tehlike var. Ee, Depremsellik olarak baktığımızda özellikle 2023 yılında meydana gelen 6 Şubat asrın felaketiyle birlikte güney tarafına doğru bir enerji atılımı meydana geldi. Bununla birlikte zaten Hatay'dan başlayıp İsrail'e kadar giden bir hattımız var. Buna Ölü Deniz fayı diyoruz. Bu geçmişte 8,3-8,5'e kadar da depremler üretmiş. Bu ne demek oluyor aslında? Bir ölü deniz fayı e, gelebilir oradan. Ve aynı zamanda bu Kıbrıs yayı. Bu Adana arasından geçen ve Kıbrıs'a doğru ve Kıbrıs'tan Antalya tarafına doğru giden bir hattımız var. Oradan da yani iki tehlike gözüküyor. Üçüncü tehlike ise oradan bir tekrardan bir savaş potansiyeli gerçekleşmesi. Bu ateşkesin sona ermesi. Ukrayna ve Rusya'nın tekrar hareketlenmesi anlamında mı? Yani bir nevi. 25 Ocak 25 Nisan arası anladığım kadarıyla oldukça riskli tarihler her açıdan. Nükleer bir sızıntı ya da patlama öngörünü deprem ilintili mi söylüyorsun? Ayrıca işte Putin'in yapacağı bir delilik de bu listenin içinde var mı? Hangi gösterge sana bunu söyletiyor? Öyle sorayım soruyu. Şu şekilde söyleyeyim. Özellikle zaten Mart ayında iki tane tutulmamız olacak. Birincisi 14 Mart'ta Başak Burcu'nda 23 derecede bir ay tutulması. Ve aynı zamanda 29 Mart'ta da Koç 9 derecede bir güneş tutulması olacak. Bunlar bu tutulmanın etkisinden dolayı bir nükleer konusu gündeme gelebilir. Zaten Koç burcu çok e, gündem olarak baktığımızda da çok yoğun gündem yaratabilecek etkilere sahip bu güneş tutulması. Bundan dolayı bir nükleer konusu gündeme gelebilir. Yer biliminin dışında başka hangi
olay yaratacak etkileri olacak? Ondan sonra zaten şu an içinde olduğumuz bir yengeç dolunay etkisi var. Bu Ocak sonuna kadarki süreçte bir globalde terör saldırısı, terör girişimi ve bununla birlikte bir olay gündeme gelebilir. Ve aynı zamanda bununla da birlikte ülkemiz başta olmak üzere e, protesto, halk ayaklanması, sokak olayları, sokak gösterileri gündeme gelebilir. Peki tekrar depreme dönelim biz. Onunla ilgili ilave edeceğin şeyler var mı? 25 Ocak 25 Nisan arası. Ben büyük deprem açısından şunu söyleyebilirim. Ama deprem açısından komşu ülkelerimiz de etki alıyor. Özellikle İran, Irak ve Suriye tarafı büyük deprem oluşturabilir. Bu 12 Şubat'tan itibaren. Özellikle İran'ın güney tarafı bir hareketlilik oluşturabilir orada. 12 Şubat'ta bir de Aslan Burcu'nda 24 derece olan bir dolunay var. Bu önemli etkilere sahip bir dolunay mı? Kesinlikle zaten şu şekilde söyleyeyim. Aslan burcu bir sabit burçtur ve aynı zamanda e, bir dolunay etkisinden dolayı ve birkaç gezegenin de kavuşumu ve aynı zamanda e, kare açısından dolayı özellikle zaten deprem konusu başta olmak üzere yani sismik hareketliler başta olmak üzere birçok konunun bu zamandan itibaren yoğun gündem yaratabilecek bir süreç başlangıcı söyleyebiliriz. Denizlerde bir tehlike söz konusu mu? Helen Yayı dedik, Kıbrıs dedik, oradan ülkemize yansıyacak. İşte denizlerde bir hareketlilik, tsunami oluşturacak bir tehlike var mı? Öyle söyleyeyim, açık denizlerdeki gibi ülkemizde çok büyük tsunamiler meydana gelmez. Ama 2020 yılında gördüğümüz bu Sisam depremiyle birlikte denizin bu körfez tarafına doğru girmesi ve Türkiye tarihinde ilk defa tsunami'den dolayı bir kadın vefat etti. Bundan dolayı şunu söyleyebilirim. Olası bir şekilde denizde olacak bir kırılmayla birlikte küçük de olsa bir tsunami oluşturma potansiyeli var. Ama büyük bir tsunami böyle 10 metre 20 metreye kadar çıkabilecek bir potansiyel görmüyorum. Ama denizde bir hareketlilik görülür. Bu kritik tarih, Ocak-Nisan arası bu kritik tarihte kazalarla ilgili gökyüzünün yaptığı uyarılar var mı? Özellikle bir süreç ortaya çıkıyor. O da aslında Şubat dahilinde 8 Şubat'la 12 Şubat arası. Bu bölgede trafik kazalarının yoğun olduğu ve can kayıplı olabilecek bir kazalar gözüküyor. Yakın tarihte peş peşe düşen uçaklar oldu dünyanın çeşitli bölgelerinde. Uçak kazalarıyla yerin altı hep bir ilintilendirilir ve depremle eşleştirilir. O dönem peş peşe düşen uçakların yerin altı ile bir bağlantısı var mıydı? Bu senin araştırma konun mu bilmiyorum ama ve önümüzdeki zamanlara dair Allah muhafaza senin bu yerin altındaki hareketlilikle ilgili bağlayacağın ya da yapacağın tavsiyeler var mı? Şu şekilde söyleyeyim aslında bir teoriden ibaret tam bir bilimsel çalışması yok. Ama kendi düşünceme göre zaten deprem bir enerji olduğu için e, ve öncesinde ve sonrasında çıkan bir enerji var. Bu enerji çıkmasıyla birlikte aslında bir nevi gökyüzüne gittiği için bu gökyüzündeki enerjiyle birlikte bu uçaklarda rotasında değişmeler veya böyle kaza sonuçları olabilir. Ben bu kanaatindeyim ama tam bir araştırma yapmadım. Bu kendim yorumum. Yani kırılan fay hattının sonucunda çıkan enerji yok olmuyor ve yukarı doğru gidiyor ve havada belli akımlarda değişiklik yaratabilir mi dedin? Evet, kesinlikle. Mahfuz Trump da pazartesi günü 20 Ocak'ta başa geçiyor. Amerika'nın başına geçiyor. İşte bu kritik tarihler 25 Ocak 25 Nisan arasında Trump da başkanlık koltuğuna oturuyor olacak. Dünyaya yansımaları nasıl olur? Gökyüzü bu konuda ne diyor? Şu şekilde söyleyeyim. Özellikle Trump Orta Doğu'yu
yeniden çizecek sınırlarını. Bununla birlikte Orta Doğu olarak özellikle Suriye başta olmak üzere çok kritik bir sürece girecek. Bu Trump'ın koltuğa oturmasıyla birlikte. Diğer Amerikan başkanlarından farkı ne olacak bunun? Neredeyse hepsi Orta Doğu'yu şekillendirmeye çalışıyor zaten. Da şu şekilde söyleyeyim. Trump'ın aslında hani Üçüncü Dünya Savaşı'nı ben kurtardım şeklinde açıklamaları olsa bile maalesef küreselcilerin piyonu olduğu için Orta Doğu'daki özellikle Lübnan, Suriye, İsrail ve bu Filistin tarafındaki hatta ülkemizin sınırlarına kadar gelebilecek bir operasyonlar gerçekleştirebilir ve bizim de aslında özellikle Şubat ayıyla birlikte askeri hareketlilik, sınırlarımız ön plana atılıyor. Ve bununla birlikte inşallah dilerim ki askerlerimize kötü bir haberler almayız. Çok yoğun gündem yaratabilecek yoğun bir sınır ötesi operasyonlar hazır olmamız gereken bir sürece doğru gidiyoruz. Ve bunun etkisi Trump. Trump'ın başa gelmesiyle birlikte bunlar tetiklenecek. Peki, hep söylüyorum, yine tekrar edeceğim. Çünkü ilk kez bir Amerikan başkanı bir para birimiyle, yeni dönem para birimiyle ilgili böyle bir yorum yaptı ve dedi ki kriptonun da başkanı benim. Kriptoda bir süredir zirvedeki yerini kimseye kaptırmıyor. Ekonomik parametreler, hele bu 25 Ocak 25 Nisan arası bu kritik yer oynamaları hareketliliğiyle nasıl etkilenecek? Şöyle söyleyeyim, başa gelmesiyle birlikte bu kripto tarafından tekrardan 100 üzeri banda, 100-120 bandına sıkışan bir Bitcoin'imiz olacak. Ama Mart'ın sonu ve Nisan sonrası kripto cephesi gene bir düşüş, stopaj şeklinde bir hareketi olacak. Ve bir ayı sezonu o ara başlayacak. Altın peki? Altın yükselişini devam ettirir. 2025'in en kazandırabilecek yatırım araçlarından birisi de altın. 2025 yılı da altın yılı diyebiliriz. Gram altının 4000-4500 seviyesine kadar çıkabilecek bir gram altını görebiliriz 2025'te. Hangi gezegen açıları sana bunu söyletiyor? Venüs'ün olumlu gezegen açılarından dolayı. Gümüşe de şans tanıyor son dönemde yaptığım röportajlarda ekonomistler. Hatta altınla rekabet edip onu geçebilir bile diyen var. Şu şekilde yani bu belki 4-5 sene içinde gerçekleşebilir ama şu an baktığımızda aslında gümüşün de bu yılda güzel bir kazanç getirebilecek bir yatırım aracı görebiliriz. Ama bunlar bir yatırım tavsiyesi değil. Borsayı da sorayım madem. Borsa şu şekilde. İlk 3 ayı çok tehlikeli maalesef. Şu an 9800 seviyesinde, 9900 seviyesinde. Bu 9500'ün altına hatta 9000'e doğru gidecek bir hareket söz konusu. Son dönem yeni salgın haberleriyle çalkalanıyor. Bir sürü videolar sosyal medyada dolaşıyor. 2025 yılında tekrarı olacak bir pandemi söz konusu mu? Şöyle söyleyeyim, bir korona kadar ülkelerin kapanacağı bir kapanma söz konusu değil. Ama bir küçük de olsa bir pandemi söz konusu. Şu an aslında ülkemizde de bir gribal enfeksiyonun yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Şu şekilde söyleyebilirim. Özellikle bu HPMV dediğimiz bir virüs var. Çin'den başlayıp ve birkaç ülkeye yayılan bir virüs görmekteyiz. Bu virüsün de dünya çapında artabileceği bir dönem söz konusu. Ama bu hiçbir şekilde kapanma getirmez. Sadece hani üç tane kural vardı sosyal mesafe şeklinde. Sosyal mesafe, maske, bu şekilde tedbirler alınabilir. Bu şekilde gelebilir bir salgın. Ama büyük bir yıkım yaratabilecek bir salgın söz konusu şu anlık değil. Ama Maskeler tekrar mı hayatımıza girecek? evet, maskeler tekrardan hayatımıza giriyor. Özellikle ülkemiz açısından baktığımızda 12 Şubat ve sonrası özellikle Mart ayında tekrardan bir
salgın söz konusu. Kapanmaların olmayacağı ama kuralların sıkılaştırılacağı, maske yine zorunluluk mu olacak? Yani bir nevi aslında maske var olan gribal enfeksiyonun yayılmasıyla birlikte maskenin aslında insanlar tarafından takılma söz konusu. Mesela görebiliyoruz aslında bazı toplu taşıma araçlarında bazı kişilerce maskelerin takıldığı bir süreç var şu an aslında. Bundan dolayı tedbirlerin daha sıkı bir şekilde ilerleyecek bir sürece doğru gidiyoruz. Peki, Mahfuz Bayram, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam.